8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Ümit Özekici. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyim hocam, teşekkür ederim. İlk sorumuzla başlayalım hocam. Erkeklerde kısırlık yaygın görülür mü? Erkeklerde kısırlık oldukça yaygın. Sanılandan daha fazla yaygın. Biz evvelden belki de erkek egemen toplum olduğumuz için hep kısırlığın kadınlardan kaynaklı olduğunu zannediyorduk. Yapılan çalışmalardan sonra dünya çapında %40'larda kadınlardan, %40'larda erkeklerden ve nihayet %20'de nedeni bilinmeyen ya da her iki tarafı ilgilendiren bir takım etkenlerden olduğu ortaya çıktı. Hocam, Ümit Hocam, erkeklerde kısırlık hangi şekillerde görülür? Şimdi zaten biz bütün eşleri birlikte çağırıyoruz. En akıllıcası budur. İlk görüşmeden sonraki biz buna anamnez diyoruz, öykü alma. Arkasından erkeklerden düz bir menü istiyoruz. Herhangi bir alerjen, herhangi bir deterjan veya parfüm kullandırılmıyor, saf haliyle alınıyor. 15-20 dakika, yarım saate kadar bekletilip sulandırıldıktan sonra sperm bakılıyor. Hareket, sayı, efendime söyleyeyim, morfoloji dediğimiz özellikle yapı ve bir takım kriterlere bakıldıktan sonra kişinin sorunu olup olmadığı hakkında bir fikir sahibi oluyoruz. Burada neyle karşılaşabiliriz? Hiç sperm bulamayız. Buna azospermi deniliyor. Sperm bulamayız ama bir süre sonra tekrar denediğimizde bazen tek tük bulabiliyoruz. O zaman buna kriptozoospermi, yani var da gizleniyor gibilerden, ikisinin gidişatı biraz fark ediliyor. Azospermide, yani hiç sperm çıkmamışsa akla iki şey gelir. Ya baştan itibaren sperm yapımı bozuktur ama genetik nedenle, ama geçirilmiş radyasyon, kemoterapi, ağır cerrahi, ağır enfeksiyon ve anadan doğma mevcut olan bir takım anormallikler nedeniyle, ya da vardır sperm ama kanal tıkalıdır. Eğer hiç yoksa bir takım kriterlerle değerlendiriliyor, bir kısmına çözüm var. Ama kanal tıkalıysa biz pekala kanaldan aspirasyon dediğimiz enjektörle çekerek veya testislerden biyopsiyle sperm bulabiliyoruz. Tanıyı da böyle koyabiliyoruz diyebilir miyiz hocam? Tanıyı koymak için, yani Çok bu doğru. erkekte kısırlık tanısını. Tabii. Yani herhangi bir şeyden şüphelenmesek bile ilk gelen çiftte hanımefendiye yönlenmek için mutlaka erkekten basit bir menü almak çok iyi olur. Varsa zaten sorun yok. Yoksa o zaman hemen konuyla ilgili bir üroloğa, siz çok daha iyi bilirsiniz, üroandrolog dediğimiz özellikle kısırlıkla ilgilenen bir üroloğa yönlendiriyoruz. Onlar başlıyorlar bunun değerlendirmesi. İşte kanalların filmini çekiyorlar, erkeklik kanalının. Tıkanıklık varsa açma uygun olabilir mi? Biyopsiler, hormon profilleri, genetik çözümleme. Bazı durumlarda anadan doğma zaten hiç olmayacaktır. En azından olayın başından bunu anlıyoruz. Hocam, sperm varlığı nasıl anlaşılır? Az önce dediğiniz yöntemle mi anlaşılıyor direkt? Evet. Bir kere de bulamazsanız bir süre sonra tekrar bakmak lazım. Her şey yolunda görünüyorsa bile sağda solda karşılaşıyoruz efendim. Hep sürekli meni tahlili yapılmış, bu sperm tahlili. Bu öyle 2-3 günde bir yapılacak bir şey değil. Çünkü sperm yumurtanın oluşumunun aksine 2,5-3 ayda yapılır, tamamlanır ve olgunlaşarak rezervuara alınır. Ve her ejekülat dediğimiz dışarı akma sırasında o seriden bir grup atılır. O bakımdan siz şimdi bugün baktıysanız yarın alacağınız da aynı serinin akrabaları. Onun için ortalama bir 2-2,5 ay bekleyip bir daha. Orada da yoksa işte o zaman üroloğa gönderiyoruz ve bir takım işte biyopsiler vesaireler, ayrıntılı testlere gidiliyor. Aslında şu anda çok önemli bir bilgi paylaştık. Yani bir defa test yaptırıp ya da 2 defa test yaptırıp belli aralıklarda ya da belli yıllarda tekrar peşine düşmeyenler olmuş olabilir. Ekran başında izleyenler olabilir. Yani belirli dönemlerde 3 aylık döngüde bu testler tekrar yapılabilir. Gerekli sayıda sperm de bulunabilir. Bulunabiliyor. Özellikle söylediğim efendim var ama bu sefer çıkmadı. Evet. Yani testisin her tarafında yapılmıyor da bir tarafında yapılıyor. Bu sefer çıkmadı. Belki bir 3 ay sonra, 6 ay sonra çıkacak. Eskiden biz mesela bu kadar yaygın değilken bu tetkikler, biyopsi yapıyorduk testisten. Yok, güle güle senin işin bitti. Bunun sonu yok diyorduk. Şimdi testis mapping diye bir şey var. Haritalama yönteminde testisin birçok yerinden çok küçücük parçalar alınıyor. Toplu iğne başı kadar parçalar alınıyor. Hatta literatürde
belirli aralıklarla 3. ya da 4. biyopside bile çıkma şansı var. Yani kestirip atmamak lazım. Yani ihtimaller çok büyük. Gayet Kesinlikle tabii. peşini Hormon bırakmamak çözümlemesi, lazım. Evet. sekonder seks karakteri dediğimiz erkeğin formasyonu, işte sakalı var mı, sesi gür mü, meni var mı, bütün bunları da değerlendirerek biraz daha üzerine düşülmeli. Kesinlikle. Peki bu kısırlık tiplerinin genel olarak tedavi farklılıkları var mı hocam? Yani değişir mi tipine göre? Tabii. Şimdi mesela geldi, sperm var ama biraz sayı az veya hareket biraz zayıf. Kilosuna bakıyoruz, hormonlarına bakıyoruz, yaşam koşullarına bakıyoruz. Sigara ve alkol bizim çok büyük düşmanımız. Bir takım alınan kronik hastalıklar, uykusuzluklar, beslenme bozuklukları bunları etkileyebiliyor. Eğer bunlar varsa veya geçirilmiş enfeksiyonlar, kronik enfeksiyonlar varsa bunların tedavi cihetine gidiliyor. Yine erkeğe yapılan muayene sırasında testislerin yani hayaların etrafındaki kirli kan damarlarında varisler varsa varikosel dediğimiz bir hastalığa işaret ediyor. Bunlarda da kan dönüşümü çok hızlı olmadığı için, çok yavaş gitti veya orada göllenme olduğu için bunlar su dolu, sıcak su dolu paketler gibi etki gösterip testisi tahrip edebiliyor. Sayıyı azaltabiliyor, hareketi bozabiliyor. Kalitesini O bakım azaltıyor. tabii kalitesini de bozuyor. Hemen gönderilecek olan bir ürolog derhal basit bir operasyona, şimdi mikroskopik operasyonlarda, mikro cerrahilerde var. Hemen yaparak bu durumu düzeltebilir. Tedavi edebilir. Evet. Hocam azospermi hangi şekillerde görülür? Demin bir parça değindim, ya tıkanma azospermisidir ya baştan itibaren yoktur. Baştan itibaren yoksa zaten yapacağınız şey testisten biyopsi yapmak. Bu biyopsi de oradaki tubülüslerin içerisinde sperm aramak. Sperm bulabilirseniz işe yarar, bunu tüp bebekte kullanabilirsiniz. Ancak çok zor sperm buluyorsanız, kişinin kliniğinde bir problem varsa, yani ince uzun, tiz sesli, köse, seksüel fonksiyonları çok bozuk, bu genellikle Klinefelter sendromu denilen bir özel tabloya işaret eder. Buna benzer çeşitli tablolar var da bizim en sık gördüklerimizden. Bu herkes bir erkek 46XY olacağına bu 47XXY'dir. Bir X'i fazla olduğu için bunlar vardır. Mesela tamamen azospermide bu şeyin genetik incelemenin de yapılmasını salık veriyoruz. Öbür türlü kanaldan çekilecek enjektörle bir örnekte ya da yine testis alınan bir yerde varsa onunla yola devam edebilir rahatlıkla. Azospermide normalde bir tedavi var mı hocam? Bir çözüm yolu? Özel tıbbi tedavisi yok. Cerrahiyle olabilir. Tıkanma tipi ise bunu bazı hekim arkadaşlarımız, ürolog arkadaşlarımız, özellikle bu kısırlıkla ilgilenenler vazografi yapıyorlar. Onunla o kanalın filmini çekiyorlar. Tıkanık yeri bulup mikro cerrahiyle açabiliyorlar. Ehil ellerde iyi sonuçlar verebilir. Peki hocam her erkek çocuk sahibi olabilir mi? Şimdi erkeklerin çocuk sahibi olabilmesi çeşitli koşullarda bir olaya nasıl baktığına da bağlı. Bu bir yani kavram meselesi. Kendi spermimle, eşimin yumurtasıyla gebelik elde etmek istiyoruz, çocuk sahibi olmak istiyoruz deyince mutlaka spermi olması lazım. Az ya da çok önemli değil. Sorunlu olanlar ayıklanabilir, genetik ayrıştırmalar yapılabilir, operasyonlarla alınabilir, her şey yapılabilir veya tıbbi tedaviyle çoğalabilir. Hiç yok ise kişinin kendi spermiyle çocuk sahibi olması olasılığı yok. Yalnız sperm ön maddesi bulunuyorsa, spermatit düzeyinde, biz bunlara bir takım kimyasal yöntemlerle veya piezoelektrik kristallerden elektrik akımı vererek bunları canlandırabiliyoruz, olgunlaştırabiliyoruz. ROSI denilen bir yöntem var. Bu yöntemlerle de yapılabiliyor. Çok başarılı mı tartışılabilir. Ama seçimli vakalarda sperm olgunlaştırılabiliyor, arkasından gebelik ve doğumda elde edilebiliyor. Bunun dışında bütün dünyada uygulanan fakat ülkemizde yasalarla kısıtlanmış olan, daha doğrusu tamamen ortadan kaldırılmış olan dış ülkelerde bir başkasından sperm almak var. Dediğim gibi bir kavram meselesi. Çeşitli ahlaki, sosyal, hukuki, dini yönleri var. Onu ancak kişilerin kendisine bırakmak lazım.
Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza Böyle bir sağlık olanak hocam. olduğu için. Teşekkür ederiz. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum profesörü Doktor Ümit Özekici'ydi. Kendisiyle erkekte kısırlık, tanısı nasıl konur, tedavisi nasıl yapılır, çözüm önerileri nelerdir dinledik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.